Merhaba, hoş geldiniz. Yine bir Mahya ışıklarında ne mutlu bizlere ki sizlerle birlikteyiz. Bir Amerikalı yazardan söz etmek istiyorum bu akşam ben sizlere. Morgan Robertson. Morgan Robertson, Amerika Edebiyatı'nın en ünlü yazarlarından biridir. 1898 yılında bir roman kaleme alıyor. Bu romanda batan bir gemiyi anlatır. Geminin adı Titan. Evet, 1898. Amerikalı yazar Robertson bir roman kaleme alıyor dedim. O romanda bir gemi batıyor. Geminin adı Titan. Aklınıza hangi gemi geldi? Evet, Titanic. Titanic 1912 yılında batıyor. Bakın, Titanic'in batışından 14 yıl önce kaleme alınan romanda batan geminin adı da Titan. Benzerlik sadece bu değil. Robertson'ın romanındaki Titan adlı geminin uzunluğu 248 metre. Titanic'in uzunluğu 252 metre. Neredeyse aynı. Robertson'ın romanındaki gemi İngiltere'nin Southampton limanından kalkıyor. Evet, Titanic'in kalktığı liman da Southampton. Ve romandaki geminin 3 pervanesi var. Titanic'in de 3 pervanesi var. Ve yine ne gariptir ki Morgan Robertson'ın o ünlü romanındaki gemide ölen insan sayısı 1500. Bu romanın yazılışından 14 yıl sonra batacak olan Titanic'te ölen insan sayısı ne kadar? 1513. Ve Amerikalı yazar Robertson romanındaki gemiyi Atlas Okyanusu'nda Newfoundland açıklarında batırıyor. Titanic'te 14 yıl sonra aynı yerde su olarak gömülecektir. Peki Robertson'ın romanındaki gemi neden batıyor? Buzdağına çarpıyor. Evet, Titanic'te buzdağına çarparak denizin dibine gömülecektir. Ne garip. Ve bugün 14 Nisan. Titanic'in batış yıl dönümü. Bugün Titanic 1513 insanla Atlas Okyanusu'nun dibine son yolculuğunu yapmıştır. Morgan Robertson Titanic'in batışından 14 yıl önce yazdığı romanda bu olayı aynen anlatmıştır. Titanic üzerine gariplik bununla kalsa yeter. Robertson'dan daha da önce 1892 yılında bir yazar William Stead. William Stead buzdağına çarparak batan bir gemiden kurtulan insanı anlatan öykü kaleme alıyor. Ve William Stead nasıl söylüyor biliyor musunuz? Bu yazarın da adı Titanic'teki yolcu listesinde karşımıza çıkıyor. Titanic'teydi William Stead ama yazmış olduğu öykünün kahramanı gibi ne yazık ki Titanic'ten kurtulamıyor. Bir yolcu bilet aldığı halde Titanic'e binemedi. Yolcunun amacı New York'ta yapılacak çok ünlü, çok büyük bir kongreye katılmaktı. Uzun bir yolculuk onunki. Titanic'e binecek ama önce bir tren yolculuğuyla Paris'e gidecek. Gidiyor. Orada kaçırmıyor Titanic'i. Sonra Manş Denizi'nin kıyısına ulaşacak. Orada da sorun yok. Ve Manş Denizi'ni aşmak üzere bir gemiye binecek. Southampton, Titanic'e binip ver elini New York. Ama Manş Denizi'ne geldiğinde bir Fransız yelkenli gemisine biniyor. Lakin Manş Denizi'nde sis. Kaptan diyor ki gidemiyorum. Geri dönüyor. Yolcu çok üzülüyor. Ama birkaç gün sonra çok sevinecek. O yolcu biletini İstanbul'dan satın almıştı. Doktor Besim Ömer Paşa. Besim Ömer mi? Bizim ilk kadın doğum uzmanımız. Paris'ten mezun oluyor. Kadın doğum ve kadın hastalıkları konusundaki ilk yetişen doktorumuz. İstanbul'da ilk viladathane yani doğum evini kuran Doktor Besim Ömer Paşa. Cumhuriyet'in ilk yılında 1924 yılında meclis başkanlığı da yapmıştır. Sağlık ansiklopedisini kaleme almıştır Doktor Besim Ömer Paşa. Ve 1900'lü yılların başında İstanbul'da doktorların muayenehaneleri Cağaloğlu semtindeydi. Bunu ilk başlatan da yine bir hekim, operatör doktor Cemil Topuzlu'ydu. Evet, bir dönem İstanbul Belediye Başkanlığı da yapmış olan Cemil Topuzlu. Cemil Topuzlu Bey
Cağaloğlu'nda 3 katlı bir ev alıyor. Alt katı muayenehane. O yıllarda öyleydi. Doktorların evi hemen muayenehanelerin üstündeydi. Ve hemen yanındaki binayı da Besim Ömer'in alması için araya giriyor. Ve Besim Ömer de Cemil Topuzlu'nun yanındaki evde bir muayenehane açıyor. Üst katında oturuyor zaten Besim Ömer. Titanik'i kaçıran yolcumuz Besim Ömer bir gece şöyle sabaha karşı işte yurt dışından getirdiği tıp dergilerini, makaleleri okumaktadır. Vakitin nasıl geçtiğini anlayamıyor. Yani güneş ha doğdu ha doğacak. Zifiri karanlık ama geceyi de öyle geçirdi. Eyvah geç oldu, gideyim biraz kalkayım dinleneyim diyor. Yarın yine hastalarım gelecek. Hani öyle yaparız ya, şöyle yatağa gitmeden önce bir pencereyi açarız da bir sokağa bakalım diyoruz. İşte Besim Ömer de onu yapıyor. Bir ara şu perdeleri aralıyor, bakıyor. Tam evinin karşısında bir okul. O ne? Okulun çatısında bir öğrenci gecelik entaresi üstünde çatıda dolanıyor. Hayalet gördüm sanıyor önce Besim Ömer. Hemen koşuyor okula, kapıyı çalıyor, nöbetçi öğretmenle buluşuyor. Durumu anlatıyor. Birlikte çatıya çıkıyorlar. Çok sessiz olmaları gerekir. Ürkütmeden uyur gezer öğrenciyi yatağına yatırıyorlar. Ertesi sabah araştırılıyor. O okulun çatısında dolaşan öğrenci sınıfının en başarılısı. Öğretmenlerin en çok sevdiği, en başarılı bulduğu öğrencilerden biri. Besim Ömer kurtarıyor sanki. Bu öğrenci sadece derslerinde başarılı değil. Bir tiyatrocu olmak istiyor. Yaz aylarında Anadolu'da turneye çıkıyor. Sahnede birlikte rol aldığı kim? Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul'un arkadaşı. Ama siz onu tiyatro sanatında değil, edebiyat sanatında yazmış olduğu birbirinden güzel şiirler ve romanlarla tanıyacaksınız. Titanik'i kaçıran yolcu Doktor Besim Ömer'in o gece sabaha karşı şöyle penceresinden bakarak okulun çatısında gece entarisiyle uyur gezer halde gördüğü öğrenci kim mi? Sabahattin Ali. Evet, dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Bu dizelerde yazan Sabahattin Ali. Bu akşamlıkta Mahya Işıklarından bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek